Avrupa'nın taş hastanelerinde akıl zincirlerle ölçülüyordu. Kimin hasta, kimin sağlıklı olduğuna bilimin değil, korkunun kendisi karar veriyordu. Kadınlar itaatsizlikle, erkekler öfkeyle suçlandı. Kimi sessizleştirildi, kimi unutuldu. Hepsine aynı ad verildi. Deli. Ortaçağ Avrupa'sında delilik tıptan önce dine aitti. Akıl hastalığı olarak adlandırılabilecek her durum insanın bedeninde değil, ruhunda görülüyordu. 11. yüzyıldan itibaren Avrupa toplumları deliliği Tanrı'nın gazabı, şeytani musallat ya da günahın cezası olarak tanımlıyordu. Kilise ruhsal dengesizliği şeytanın bedenine girmesiyle açıklıyor. Bu nedenle de ilk tedavi yöntemleri dini ritüellerden oluşuyordu. Dualar, oruçlar, kutsal suyla yıkanmalar ve şeytan çıkarma ayinleri en yaygın müdahalelerdendi. Toplumda deliler Tanrı'nın dokunduğu insanlar olarak ikiye ayrılıyordu. Kimi kutsal sayılır, Tanrı'nın mesajını taşıdığı düşünülür, kimi ise lanetlenmiş kabul edilirdi. Bu dönemde deliliğin tıbbi bir kimliği yoktu. Akıl ve ruh aynı kavram altında günah ve kefaretle ilişkilendiriliyordu. Yerel otoriteler davranışları kontrol edilemeyen bireyleri toplumdan uzak tutma eğilimine girdi. Deli olarak tanımlanan kişiler manastırların dışına çıkarıldı. Şehir duvarlarının ötesine sürüldü ve sokaklarda yaşamaya bırakıldı. Delilik artık sadece dinsel bir mesele değil, sosyal bir tehdit olarak görülmeye başlamıştı. 12. yüzyılda Avrupa'daki skolastik düşüncelerin yükselişi akıl ve inanç arasında dengeyi sorgulattı. Agustinus ve Aquinas gibi düşünürler, ruhsal bozuklukların Tanrı'nın planının bir parçası olduğunu savunurken, bazı erken dönem hekimler beden ve ruh arasındaki ilişkinin tıbbi temellerini araştırmaya başladı. Bu dönemde Arap İslam tıbbından çevrilen eserler Avrupa'ya ulaşmıştı. Özellikle İbn Sina'nın El Kanun fit Tıbbi adlı eseri, Batı tıbbında akıl hastalıklarının fizyolojik temelleriyle ilgilenen ilk metin olarak kabul gördü. 11. ve 12. yüzyıllarda Avrupa'nın hemen her ülkesinde deliler sokaklardan toplanıp Tanrı'nın evi denilen yapılara kapatıldı. Ama bu evler aslında zincirlerin ve soğuğun hüküm sürdüğü zindanlardı. Paris'teki Hotel Dieu, Londra'daki Bedlam Royal Hospital, yani halkın dilinde Bedlam, deliliğin Avrupa sahnesine ilk kez çıktığı yerlerdi. Burada deliler zincirleniyor, bazıları seyirlik birer gösteriye dönüştürülüyordu. Londra halkı birkaç bakır sikke karşılığında Bedlam'ın kapısından içeri girip aklını yitirmiş insanları izliyordu. Çığlıklar, kahkahalara karışıyordu ve medeniyet bu eğlenceyi Tanrı'nın adaleti diye adlandırıyordu. 16. yüzyıla gelindiğinde delilik artık sadece kilisenin değil, hekimlerin de meselesiydi. Kimi hekimler deliliği kanın beyne ulaşamamasıyla açıklıyordu. Kimine göre ise delilik, doğanın fazla enerjisini dışa vurduğu bir haldi. Kimine göre ise delilik, özellikle kadınlarda, rahmin yukarı doğru tırmanıp beyne baskı yapmasıyla oluşuyordu. Evet, kadınların aklını kaçırdığına inanıyorlardı. Çünkü rahimleri yer değiştiriyordu. Bu dönemde Avrupa delilik tıbbın değil toplumun aynasıydı ve bu aynada özellikle kadınlar akıl hastası değil itaatsiz olarak görülüyordu. 18. yüzyılda aydınlanma çağı gelindiğinde insan aklı Tanrı'nın gölgesinden çıkmaya başladı. Ama bu kez zincirleri kilise değil bilim taktı. Deliliği tedavi edebiliriz dediler. Ama tedavi özgürlükle değil kapatmayla başladı. Fransa'da 1793'te hastanelerdeki delilerin zincirleri çıkarıldığında Avrupa bir an nefes aldı. O an psikiyatrinin doğduğu andı. Ama bu nefes uzun sürmedi. Çünkü özgürlük sözcüğü sadece erkek hastalar içindi. Kadınlar ise aynı zincirler farklı biçimlerde geri döndü. Ahlaki tedavi, uygun davranış, itaat eğitimi. 19. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'nın dört bir yanında delilik artık mimariye dönüşmüştü. Devasa yapılar, tıpkı kaleler gibi yükseliyordu.
İngiltere'de Hanwell, Fransa'da Salpêtrière, Almanya'da Sunstein. Bunlar sadece hastane değildi. Aklın yeniden şekillendirildiği birer laboratuvardı aynı zamanda. Binanın kendisi tedavi aracı sayılıyordu. Yüksek tavanlar ruhu temizleyecek, uzun koridorlar disiplini öğretecek, bahçeler aklı sakinleştirecekti. Ama gerçekte bu yapılar aklın değil, korkunun mimarisiydi. Bir kadının delirmesi için bazen sadece bir roman okuması, bir tartışmada sesini yükseltmesi ya da kocasına itiraz etmesi yeterliydi. 19. yüzyıl Avrupa'sında kadın deliliği tıbbın değil, patriarkarın bir icadıydı. Paris'teki Salpêtrière Hastanesi'nde binlerce kadın histeri tanısıyla kapatıldı. Doktorlar halka açık deneylerde kadınları hipnoz altında sergiliyor, fotoğrafları bilimsel kanıt olarak yayımlıyordu. Ama o kadınlar aslında sadece travma geçiriyordu. Tecavüze, şiddete, sessizliğe maruz kalmışlardı. Bilim onların çığlıklarını histerik nöbet olarak adlandırdı. Sabah 5'te uyanır, soğuk banyolara sokulur, disiplin ve sessizlik içinde günlerini geçirirlerdi. Çünkü sessizlik deliliğin ilacı sayılıyordu. Akıl hastaneleri yalnızca tedavi merkezleri değildi. Birer iş gücü kamplarıydı. Erkek hastalar tuğla yapımında, marangozlukta, kadın hastalar çamaşırhane ve dikişhanelerde çalıştırılıyordu. Kimi kurumlarda üretim o kadar büyümüştü ki hastaneler kendi kendine yeten mini şehirler haline gelmişti. Birçok kadın ve erkek yıllarca ücretsiz işçi olarak kullanıldı. Kimi zaman sadece bir sandalye yapmayı reddettiği için şiddet eğitimi raporu ile hücreye kapatılan hastalar vardı. Tarih boyunca delilik ve suç hep birbirine karıştırıldı. 19. yüzyılda birçok Avrupa ülkesi suç işleyenlerle delileri aynı binalarda tutuyordu. İngiltere'de Broadmoor Asylum hem suçluların hem de hastaların bir arada tutulduğu ilk dev kurumdu. Burada en küçük isyan kelepçe ve zincirlerle cezalandırılıyordu. Bazı doktorlar hastalara şiddet uygulamayı bilimsel yöntem olarak savundu. Bir zamanlar bilim adına her şey mübahtı ve akıl hastaları bilimin en kolay kurbanlarıydı. Onların üzerinde yapılan deneyler insanlık tarihinin en karanlık laboratuvarlarını yarattı. Kimi deney tedavi diye başlatıldı ama çoğu bir işkenceyle bitti. Tıp bilimi hızla büyüyordu ama psikiyatri hala karanlık bir odaydı. Doktorlar beynin gizemini çözmek için en savunmasız bedenleri kullandılar. Hastanelere kapanmış, kimsesiz, deli ilan edilmiş insanlar. Bu insanlar rıza göstermedi. Zaten kimse onları da sormadı. Kayıtlarda ilk deneylerden biri 1890 tarihli Viyana Üniversitesi'nden Doktor Julius Werner, akıl hastalığının beyni değil kan etkilediğine inanıyordu. Ve bir gün bir hastanın deliliğinin ateşten sonra geçtiğini fark etti. O andan itibaren ateşin tedavi edici olduğuna inandı. Sıtma mikroplarını akıl hastalarına enjekte etti. Hastalar günlerce ateşler içinde yandı. Bazıları hayatta kaldı, bazıları öldü. Yine de başarı sayıldı. 1927'de bu deneyle Nobel Tıp Ödülünü kazandı. Tıp dünyası alkışladı. Ama o hastaların çığlıkları hiç duyulmadı. 1930'lar Avrupa'sının laboratuvarlarında yeni bir mucize konuşuluyordu. Elektrik. Bazı İtalyan doktorlar Roma'daki mezbahalarda elektrikle hayvan bayıltıldığını görmüştü. Ve bunu insanlar üzerinde denemeye karar verdiler. 1938'de ilk elektroşok tedavisi uygulandı. Bir adam kafasına bağlanan elektrotlarla saniyeler içinde sarsıldı. Kıvranarak yere yığıldı. Doktorlar not düştü. İyileşme gözlendi. Sonra yüzlerce hastaya uyguladılar. Hem de hiçbirine anestezi uygulamadan. Kimilerinin kemikleri kırıldı, kimisi hafızasını kaybetti. 1940'larda bu yöntem
İngiltere ve Fransa'da hızla yayıldı. O yıllarda kadın histerisi teşhisi alan her kadın şiddetli elektroşoklara maruz kalabiliyordu. Bazı hastanelerde günde 100 kişiye kadar şok uygulanıyordu. Doktorlar sonuçtan memnundu. Artık sakinlerdi. Ama bu sakinlik sadece beynin sessizliğiydi. 1933'te Viyana'da başka bir deney başladı. Morfin bağımlısı hastalar üzerinde çalışılıyordu. Çalışma yapan doktor bir gün yanlışlıkla bir hastaya fazla insülin verdi. Hasta komaya girmişti. Uyandığında semptomlarının azaldığını fark etti. Ve böylece insülin şok tedavisi doğdu. Ama bu tedavi beyni kapatmak anlamına geliyordu. Hastalar şiddetli hipoglisemi ile yere yığılıyordu. Ter içinde kas spazmlarıyla kıvranıyor, çoğu saatlerce bilincini kaybediyordu. Kimi uyandı, kimi uyanamadı. Ama istatistikler güzeldi. %80 başarı oranı. Almanya, İngiltere, Polonya, Avusturya. Binlerce hasta bu deneye tabi tutuldu. Birçoğunun adı bile kayıt altına alınmadı. Bilim ilerliyordu ama vicdan geride kalmıştı. 1940'lara gelindiğinde Avrupa ve Amerika'da delilik tedavisi tam anlamıyla korkunç bir döneme girmişti. Doktor Walter Freeman adlı bir psikiyatrist, göz çukurundan sokulan ince bir metal çubukla beynin ön lobunu kesmeyi tedavi olarak sundu. Tedavinin adı lobotomiydi. Freeman metal bir çubuğu hastanın göz çukurundan sokuyor, beyin dokusunu çevirerek kesiyordu. Anestezi yoktu. Evet, doğru duydunuz. Bu korkunç uygulamanın ilk kurbanı bir kadındı. Adı Rosemary Kennedy'ydi. Amerika Başbakanı John F. Kennedy'nin kız kardeşi. Lobotomi sonrası ömür boyu konuşamadı, yürüyemedi. Bu yöntem Avrupa'ya hızla yayıldı. 19. yüzyılın sonuna kadar Avrupa'nın akıl hastaneleri toplumun istenmeyenlerini saklama yeriydi. Yoksullar, dullar, dindar olmayanlar, kadın haklarının savunucuları hepsi aynı etiketi taşıyordu. Deli. Çünkü delilik sadece bir tıbbi teşhis değil, bir toplumsal susturma aracına dönüşmüştü. Bir kadının fazla okuması, bir erkeğin çalışmayı reddetmesi, bir gencin siyasetle ilgilenmesi, hepsi psikoz sayılabiliyordu. Ve sonunda bu sessiz duvarların içinden sesler yükselmeye başladı. 1841'de Dorothea Dix, Massachusetts'te bir hapishaneyi ziyaret etti. Orada zincirlenmiş çıplak hastaları gördü. O günden sonra ömrünü delilerin hakları için adadı. İngiltere'de Elizabeth Parker kocası tarafından sadece farklı inançlara sahip olduğu için akıl hastanesine kapatıldı. 3 yıl sonra özgürlüğünü kazandı ve yasaları değiştirdi. Gazeteci Nanny Bly 1887'de kendini deli gibi göstererek New York'taki Blackwell Island asalyuma girdi. 10 gün sonra çıktığında dünyaya deliler gerçeğini anlattı. Onların cesareti modern psikiyatrinin vicdanı oldu. Bugün Avrupa'da yüzlerce eski akıl hastanesi sessizce duruyor. Kimi müze, kimi otel, kimi ise hala kapalı bir arşiv. Ama duvarlarda bir zamanlar zincir sesleri vardı. Bir kadının inancı, bir gencin merakı, bir şairin sanatı. Hepsi tedavi adı altında susturulmuştu. Avrupa deliliği anlamaya çalışırken insan aklının en derin karanlıklarını da açığa çıkardı. O karanlıkta hem merhamet hem de vahşet vardı.